Herkese merhabalar. Bugün YouTube kanalımızda özellikle birçok köpek sahibinin yaşadığı bir problemin çözümlerinden bahsedeceğim. Köpeklerde araba tutması, car sickness diye bilinen olay. Birçok hayvan sahibinin köpeğini özellikle küçükten itibaren doğru yönlendirmemesi sonucunda oluşan, bazı köpeklerde de post travmatik kökenli olabilen araba tutması ya da arabaya bindiğinde köpeğin aşırı derecede hezeyanlanması, buna bağlı olarak salyalanması, hatta zaman zaman kusma refleksinin uyarılıp kusması, idrar ya da dışkısını korkuyla ve hezeyanla karışık olarak anksiyeteye bağlı olarak kaçırması gibi olguların nasıl önüne geçmek gerekli, neler yapılması gerekli, bunlardan bahsedeceğim. En başta tabii şu konunun üzerinde durmak istiyorum. Bir köpeği edindiğiniz zamandan itibaren, yani yavruluk döneminden itibaren arabayla seyahat etmeye alıştırmak gerekiyor. Köpekler niçin arabada kendilerini iyi hissetmezler? Birincisi, arabayla yolculuk yapmak genellikle hayvan sahiplerinin bazı hatalarından dolayı köpeklerde korkutucu. Ne gibi? Küçüklükten itibaren sadece veteriner kliniği ziyaretlerinde köpeği arabaya bindirmek. Bu tip hatalar yapılıyor olabilir. Bu tip olgularda köpek her arabaya binişini otomatikman veterinere gidip travmatize olmak şeklinde düşünebiliyor. Enjeksiyon veyahut da işte sıkıştırılmak, manipüle edilmek gibi düşünebiliyor ve buna bağlı olarak da arabayla bu travmayı kafasında birleştirip arabaya bindiği zaman yine veteriner seyahati yapacağını düşünüp aynı anda endişelenebiliyor ve buna bağlı korku ve bahsettiğim semptomlar şekillenebiliyor köpekte. Birincisi, bebeklikten itibaren köpeği arabaya alıştırmak gerekiyor ve köpeği biraz anlamak gerekiyor. Bir köpek için arabaya binmek bir anda stabilitesinin bozulması ve bizim gibi kafalarında kurgulayamıyorlar. Biz arabaya bindiğimiz zaman arabanın yol yaptığını, işte tekerleklerin döndüğünü, bizim stabil ama arabanın hareketli olduğunu falan düşünebiliyoruz ve kafamızda kurgulayabiliyoruz oryantasyon değişikliklerini. Ama tabii ki köpek için bu çok kolay bir kurgu değil. Dolayısıyla bunu köpeğin kafasında net kurgulamak için ilk önce köpeğin araba içerisinde rahatlamasını sağlamak gerekiyor. Yani arabadan endişe duymamasını sağlamak gerekiyor. Bunun için nasıl bir uygulama yapacağız? Bebeklikten itibaren ya da yetişkin bir köpekse, araba tutan, car sickness'ı olan, arabada kusma, salyalanma, hezeyan içerisine giren, aşırı endişeli olan köpekler için nasıl bir uygulama yapacağız? Şu anda onu uygulamalı olarak size göstereceğim. Örneğin şu anda yanımızda Pika var. Bu köpek 5 yaşında bir köpek. Arabayla seyahat etmeyi bilen bir köpek. Yine de onun üzerinde göstereceğiz. Arabaya nasıl alıştıracağız ya da araba problemi olan bir köpekte hangi yolları izleyeceğiz, takip edeceğiz. Birincisi, köpeğin arabaya binmeden önce hazırlıklarının yapılması. Nedir? Göğüs tasmasının takılması. Daha önceki videolarımızda zaten bahsetmiştik. Asla boyun tasması kullanmayacağız arabada ve emniyet kilit mekanizmalı kayışların üzerinde hazır tutulması ve yanımızda mutlaka ödüllerimizin hazır olarak bulunması gerekiyor alıştırma safhasında. Birincisi, köpekle birlikte arabaya gidiyoruz. Arabaya binme şeklinin nasıl öğretileceğini diğer videoda zaten göstermiştim. Köpeği arabaya ilk önce bindiriyoruz. Bindirelim bir köpeğimizi arabaya. Bindi. Emniyet kemerine takalım. Siz de yanına oturun. Şimdi ilk etapta köpeği araba çalışmazken, çalışmaz pozisyondayken yanına oturup emniyet güvenliğini alıp küçük küçük ödüllendiriyoruz ve köpekle sakin bir şekilde, sakin diyalog içerisinde severek stabil bir pozisyonda tutuyoruz ve bu stabil mental algısını destekleyecek şekilde seviyor ve ödüllendiriyoruz. Ara ara ödüllendirmesini yapıyoruz. İlk gün bu uygulamayı yapmak gerekiyor. Daha doğrusu ilk bir hafta araba çalışmaz pozisyondayken köpeği arabanın içerisine bindirip emniyetini alıp daha sonra sakin bir dille konuşarak stabil pozisyonda, stabil mental algıda kalmasını destekliyoruz. Ödüllendirme mutlaka kullanarak yapıyoruz. Evet, indirelim tekrar köpeğimizi. İkinci uygulamada bir hafta bunu uyguladıktan sonra ikinci uygulamada şunu yapmamız gerekiyor. Köpeğimizi bu sefer araba çalışır pozisyondayken, yani rölantide çalışırken, motor sesi ve titreşimler söz konusuyken arabanın içerisinde aynı uygulamayı yapıyoruz. Şimdi ben arabayı çalıştıracağım. Araba çalışır pozisyondayken tabii ki el freni mutlaka çekilmiş ve güvenlikli pozisyonda olması şartıyla köpeği tekrar bindiriyoruz. Yanına oturuyoruz. Yine emniyetini alıyoruz.
ve aynı şekilde stabil pozisyonunu, mental stabil algısını onaylayacak şekilde ödüllendirip yavaş yavaş seviyoruz. Burada köpeği öforik davranışlara, aşırı hareketliliğe sevk etmemek gerekiyor. Yani aşırı ödüllendirme, sesli ödüllendirme, köpeği seremoniye davet etme olmaması gerekiyor. Çünkü oluşturmaya çalıştığımız şey sakinlik. Yine araba çalışırken aynı şekilde köpeğimizi ödüllendiriyoruz. Çalışmanın bir kısmında arabanın kapısını kapatıp tekrar aynı şekilde ödüllendirmelere devam ediyoruz. Bir hafta kadar da bu şekilde köpeğimizi manipüle ediyoruz arabaya alıştırma safhasında. 3. safhada alabiliriz. 3. safhada şunu yapmak gerekiyor. Bu 2 haftalık periyot geçtikten sonra 3. safhada yine aynı şekilde köpeğimizi bindirip birinden yardım isteyeceğiz. Biz yanında olacağımız şekilde biri arabayı kullanacak, çok kısa bir tur. Sokağın içerisinde 1-2 tur atıp bu turlar esnasında yine ödüllendirmeler ve hayvanın stabilitesini tekrar onaylamak yönünde bir çalışma yapacağız. Daha sonra da köpeği arabadan indirdikten sonra en sevdiği oyun neyse onu oynayacağız. Ve bunu da bir hafta yaptıktan sonra köpeğimizi tekrar arabaya bindirip mahallemize yakın bir noktada 5 dakika 10 dakika mesafedeki bir parka yine arabayla gidip arabayı park edip parka inip hatta orada arkadaşlarıyla buluşmasını sağlayabiliriz. Sevdiği arkadaşlarıyla vakit geçirmesini, sonra arabaya bindirip eve götürmek. Sonraki adımda eğer köpeğin araba korkusu, veteriner fobisi kökenli ise sonraki turda veterinerinize gidip veterinerinizin bekleme salonunda oturup veterineriniz veyahut da veteriner tekniker arkadaşlarla biraz sohbet edip onlar tarafından köpeğinizin birkaç parça ödüllendirilmesini sağlayıp hiçbir uygulama yapılmadan geri getirilmesi ve bu veteriner ziyaretlerinin rastgele şekilde tekrarlanması ama herhangi bir enjeksiyon ya da uygulama yapılmadan, bu uygulamalar içerisinde muayene masasına çıkartıp orada sevip biraz ödüllendirip indirip tekrar arabaya da bindirebilirsiniz. Yani köpek araba seyahatinin kötü sonuçlanmayacağını düşünmeli. Hedefimiz bu olmalı ve köpeğimizle seyahat öncesinde eğer uzun bir seyahat planımız varsa mutlaka buna yönelik bir hazırlığımız olması gerekiyor. Köpeğin en az 6 saat önceden aç bırakılmış olması ve suyunu mutlaka içmiş olması ama çok miktarda değil, çok miktarda su içirmeyeceksiniz. Eğer yolculuk çok uzun bir yolculuksa aralarda her 3-4 saatte bir köpeğinizle inip biraz yürüyüş, hem dolaşımını hareketlendirmek hem de su ihtiyacı ve tuvalet ihtiyacını karşılamak hedefli yürüyüş yapıp tekrar arabaya bindirmek hedefli olmalıyız. Burada altın kural, arabaya karşı köpeğin korku geliştirilmemesi ve araba içerisinde korkacak bir şey olmadığını düşündürtmek. Bunun için sakin ve kademeli davranmak çok önemli. Birdenbire hareketlilik oluşturmayın. Tabii ki araba yolculuklarında eğer köpek bir kaza yaşarsa, yani olgu post travmatik olursa, yaşadığı kazadan dolayı arabadan korkuyorsa bu basamakları biraz daha uzatarak yapmak gerekebilir. Daha uzun sürelerde köpeğin arabada tekrar böyle bir şeyin şekillenmeyeceğini algılamasını sağlamak söz konusu olabilir. Biraz daha süreç uzayabilir. Ama yine de basamaklar aynı şekilde olmalı. Tabii ki böyle bir şey yaşamamak adına köpeğin arabada mutlaka emniyetini almak çok çok önemli. Ya da bunun haricinde arabaya alıştırmada ne yapabiliriz? Daha önceki videolarımızda box eğitimi, kutu eğitimi konusunda videomuz var. O videoyu izlerseniz köpek kutuyu safety alan, güvenli alan olarak algılıyor. Bunu arabanın dışında köpeğe öğretip daha sonra box'a arabaya koyup köpeği içine koyduğumuz zaman köpek kendini daha iyi hissedebilir. Yani aynı araba algısını, olgusunu box'ın içerisinde de yapabiliriz. Hatta çok daha kolay ve hızlı sonuçlar alabiliriz.